Bugün evdeki imkanları kullanarak çocuklar için tişört baskıları yapıyoruz. Epson L14150 yazıcıda transfer kağıdı ile geleneksel transfer baskı, 3D yazıcı ile PLA ve TPU filamentlerle yeni nesil baskı. Bütün bu baskı süreçlerini eksileri ve artıları ile ele alacağımız videomuzu izliyoruz. Birinci bölümde transfer baskı işleyeceğiz. Transfer baskı için ben bu görseli Gemini uygulamasına yaptırdım. Oğlum özellikle Minecraft'lı çizimlere merak salıyor ve bunların tişörtlerini istiyor sürekli. Ben de neden olmasın dedim ve böyle bir deneme yapma kararı aldım. Burada önemli noktalardan bir tanesi transfer baskıda aynalama işlemini kullanmak. Şimdi aynalama işlemi kullanmazsanız baskı yaptığınız zaman cihaz görüntüyü ters basacaktır. Bu yüzden öncelikle fotoğrafa aynalama işlemini yapacaksınız. Daha sonra buradan yazıcı ayarlarını seçeceksiniz. Ayarlar bölümünde Epson Quality Inkjet seçeneğini seçecek ve yüksek kaliteye getireceksiniz. Ondan sonra kenarlıklı ya da kenarlıksız yazmak tamamen size kalmış. Ve bu şekilde baskıya göndereceksiniz. Gelelim kağıt kısmına. Bu kısımda özel transfer kağıtları kullanılır. Ben açıkçası 1,5 yıl önce internetten buldum GoPrint marka bu kağıdı aldığımda kalite kıyası nasıldır, piyasada daha iyisi var mıdır hiç bilmiyordum. Sadece denemek istemiştim. O da bugüne nasipmiş. Şimdi bu denemeyi yapıyorum ve baskıya göndereceğim. Burada bilinmesi gereken kareli kısım baskının yapılmaması gereken kısım. Düz kısma baskı yapacağız ve makinamıza bu şekilde yerleştireceğiz. Daha sonra az önce görselini oluşturduğumuz materyali ayarlarını kullanarak yazıcıya göndereceğiz. Baskı işlemi bittikten sonra hemen fotoğrafların kenarındaki boşlukları kesip hazırlığını yapacağız. Kesme işlemi için makas da kullanabilirsiniz. Şu tarz bir malzeme de kullanabilirsiniz. Daha önce Temu'dan almıştım. Bugün işime yaradı. Gelelim ütüleme kısmına. Bu bölümde önemli olan konu ütüyü maksimum ayarda kullanacağız ve kesinlikle nem olmayacak. Yani ütü içerisinde su olmayacak. Nem yüzeyi bozabilir. Ütüleme yapmadan önce tişörtü ayrı bir ütüledim. Daha sonra hemen malzememi tişört yüzeyine bakacak şekilde birleştirip tekrar baskı uygulayarak ütü yapmaya başladım. Burada yaklaşık 2-3 dakika boyunca ütülerseniz çok fazla kuvvet uygulamaya da gerek yok. Bu şekilde baskıyı geçirebiliyorsunuz. Bundan sonraki süreçteki en önemli konulardan bir tanesi de tişört üzerindeki baskıyı çıkarmadan önce malzemenin soğumasını beklemek. Malzeme soğuduktan sonra kağıt çıkarma işlemine başladım. Normalde kağıt tek parça halinde gayet güzel bir şekilde çıkabiliyor. Ben burada basınç ayarını düzgün yapmadım ya da ısı ile ilgili bir problemim var. Gereğinden fazla tutmuş olabilirim. Bundan dolayı çıkmıyor olabilir. Ya da kağıdım eski olduğu için bu şekilde çıkıyor olabilir bilmiyorum ama yine de yüzey gayet güzel ve baskı tam olarak istenilen şekilde oraya yansımış durumda. İkinci baskımda ise kağıt gayet güzel çıktı fakat alt bölümlerde modelde kalkmalar oluştu. Küçük çaplı kalkmalar olduğu için model kullanılabilir halde. Sonuç olarak mürekkep tanklı yazıcı kullanarak evde çocuklar için tişört basabildim. Burada önemli nokta ütü yerine ev tipi pres makinesi kullanırsam daha düzgün bir basınç ve ısı elde edeceğimden daha tatmin edici sonuçlar elde edebilirim. Baskıdan bir gün sonra tişörtlerimi 30 derecede yıkadım ve kuruduktan sonra tekrar ütü yaptım. Ütü yaparken arada pişirme kağıdı kullandım ki ütü yüzeyine yapışmasın diye. Bence kullanılabilir gayet güzel bir baskı elde ettik. Detayları çok iyi olmasa da çocukların işini görecek kullanılabilir bir yöntem oldu. Baskıda kullanacağımız ikinci yöntem 3D yazıcı kullanarak baskı yapmak. Bunun için 3D Builder uygulamasını açıyoruz. Basacağımız görseli hemen bu bölüme ekliyoruz. Görseli eklediğimizde görüldüğü gibi 3 boyutlu modelini veriyor. En boy ayarını yaptıktan sonra en önemli nokta burada yükseklik ayarı. Çünkü biz bunu bir baskı olarak kullanacağız ve baskılarda çok ince bir katman elde etmemiz lazım. Ben baskı denemelerimi 0,4 milim katman kullanarak yaptım. Şimdi 0,4 milimlik katmanda yaptığım malzemeyi PLA için yaptım. Ve orada ay yıldızı bastım. Şimdi burada görselde kurt var ama ay yıldızı 0,4'te bastım. Bunu da özellikle belirtiyorum. Bu görseldeki kurdu ise 0,5 katman yüksekliğinde bastım. Bakın şuradan hemen katman yüksekliğini 0,5'e ayarlıyorum. 0,5 yapmamın sebebi de şu oldu. Bunda kullanacağım filament TPU olacak.
Diğerinde ise PLA kullandım. Bu yüzden 0.4'ün yeterli olacağını düşündüm. Bilindiği gibi TPU esnek bir yapıya sahip ve bence baskılarda çok daha güzel sonuçlar elde edeceğim. O yüzden TPU'yu da denemek istedim. Modeli kaydettikten sonra Creality Print uygulamasını açtım ve uygulama üzerinde iç aktar diyerek modeli bu bölüme aktardım. Şimdi burada önemli konulardan bir tanesi, ben Ender 5 makinayı kullandım burada ve maalesef Creality Print 7'de Ender 5'in doğru düzgün filament ayarlarını güncellemiyor ve burada görüldüğü gibi çok az bir filament görünüyor. Ender 5 S1 düzeltme yapıyorum, Ender 5 değil. Ender 5 S1'de maalesef TPU için sadece HP TPU seçeneği var. Ben bu seçeneği alıyorum ama daha önce kullandığımdan biliyorum bu filament 200 derecede değil 240 derecede çalışan bir filament. O yüzden hemen ayarlar bölümüne gelip burada ısı ayarlarını 240 dereceye çekiyorum ve kaydediyorum. Kaydetme işlemini yaptıktan sonra da bu ayarlarda cihazıma baskıya gönderiyorum. 7-8 gram filament harcayarak ortalama olarak 7-8 dakikada basılan baskılar olduğu için bütün hepsinin ayrıntılarına tek tek girmiyorum. PLA'da özel bir ayar yapmadım. Direkt Hyper PLA'yı seçip onun üzerine baskımı yaptım. Bu bölümde önemli olan kumaş üzerine nasıl aplike ettiğim kısmı. Hemen o bölüme bakıyoruz. Burada ilk olarak bir pişirme kağıdı kullanarak baskı yapmayı denedim. Pişirme kağıdı kullanarak yaparsam aynalama işlemi yapacağım. Baskıyı da ona göre ayarladım. Burada pişirme kağıdının üzerine yazıcı modeli yazacak ve ben bunu götürüp doğrudan az önce transfer baskıda yaptığım gibi kumaşın üzerine ütü yöntemiyle basacağım. Ama burada hesaba katmadığım bir nokta vardı. Pişirme kağıdı yüzeyinden dolayı yapıştırıcı sürmeyi gerektiriyordu ve yapıştırıcı sürdüğüm zaman kumaş üzerine geçen baskı yapıştırıcının izlerini bırakıyor. Kötü bir görüntü elde ediyordu. PLA ile yaptığım bu baskıda şöyle bir sorun daha var. Baskı büküldüğü zaman PLA rigid bir yapıya sahip olduğu için geri eski haline dönmüyor ve iz kalıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. İz kalma sorununu çözmek için baskıyı doğrudan tabla üzerine yaptım ve tabladan söküp kumaşın üzerine bıraktım ve kumaş üzerinde baskıyı yaptım. Bu sonuç çok daha etkili oldu. Burada yine transfer baskıdaki gibi maksimum ütü ayarında nem olmadan baskıyı yaptım. Yine pişirme kağıdı koydum üzerine ve ütüyle yaklaşık 1,5-2 dakika boyunca baskı uyguladım. Ve sökme işlemini yaparken malzemenin soğumasını beklerseniz çok daha etkili oluyor. Bundan da bilginiz olsun. Baskı sonucunda PLA rigid olduğundan kırılmalar olduğunu söylemiştim. Şimdi TPU'yu deniyorum. TPU filament yapısı itibariyle esnek ve görüldüğü gibi tabladan söktük. Aynı şekilde kumaşın üzerine koyup pişirme kağıdı yardımıyla ütüyü vurduk ve sonuç yapıştı. Gayet esnek yapısı ve güzel bir görüntüsü oluştu. Bence TPU bu konuda çok daha iyi olacak. TPU kullanarak ikinci baskımı hazırlıyorum. Yine aynı yöntemleri kullanıyor. Ütü yardımıyla baskımı yapıyorum. Burada farklı bir kurt versiyonu denedim. Ve diğerinde baskı yaparken göz detayının kaybolduğunu erimeden dolayı fark ettim. O yüzden bu sefer göz detayını biraz büyüterek baskıyı yaptım. Ve görüldüğü gibi kenarlarda bir siyah bölge oluştu. Bu muhtemelen ütüyü fazla bastırdığımdan oluşan bir yanık efekti ama bence gayet güzel bir şekil oluşturdu. İki çalışmada kişiye özel baskılarda gayet güzel sonuçlar verebilir. Yeter ki ayarlamalarını ve diğer yöntemleri düzgün bir şekilde uygulayın. Bence kullanılabilir yöntemler. Ama şöyle bir durum var. Seri üretimde evdeki benim en azından teknik malzemelerimle yapılabilecek bir iş değil. Bunun da altını çiziyorum. Ama çocukların mutluluğu için bence heyecanlı bir çalışma. Sonuç olarak çocukların mutluluk dansı. Ben bu projenin bütün aşamalarında çok eğlendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Esen kalın.